Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mandalinalı pamuk gibi ve çok lezzetli bir kek tarif vereceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Tarife başlıyorum. 4 adet küçük boy mandalinanın kabuklarını soymakla işe başlıyorum. Soyduktan sonra ortadan ikiye bölüyorum ki arasında çekirdek var mı yok mu bakayım diye. Ama mandalinalar gerçekten harika. Diyorum ben. Şimdi doğramış olduğum mandalinaları robota alıyorum. Ve yine bir tane mandalinanın kabuğunu aroma vermesi için bu şekilde içerisine koyuyorum. 3 yumurta kullanacağım. Yumurtanın sarılarını ve beyazlarını ayırdım. 3 adet sarıyı içerisine döktüm. Ve şimdi robotumu çalıştıracağım. Bir güzel çekeceğim. Tamamen doğrattırdım. Ve şimdi içerisine 1 su bardağının yarısı kadar şekeri dökeceğim. Yani kekimde 1 su bardağı kullanacağım ama yarısını da beyazını da kullanmak üzere kenara ayırıyorum. Evet, bu kadar kalacak. Şimdi 1 dakika kadar da toz şekerle çırpıyorum. Toz şekerle de iyice karıştı. Bir kabın içerisine döküyorum. Şimdi diğer çırpma kabımı alıyorum ve içerisinde 3 adet yumurta beyazını çırpmaya başlıyorum. Ve yarım bardak şekeri ayırmıştım bir kenara. Şimdi toz şekeri 3 parça halinde yumurta beyazına ekliyorum. Güzelce kar haline gelene kadar çırpacağım. Videomu buraya kadar izleyenler bana ufak da olsa bir yorum bırakırlarsa çok mutlu olurum. Ve yumurta beyazı bu kıvama gelene kadar çırptım. Şimdi tekrar mandalinalı ve yumurta sarılı karışımı alıyorum. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ve tekrar şöyle biraz karıştırıyorum. Yarım su bardağı nişasta, buğday veya mısır olabilir. Tam 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya. Bu malzemeleri eleyerek ekleyin lütfen. Şimdi yine blenderımla güzelce karıştırıyorum. Tamamen karıştırdım. Blender'ı çıkarıyorum artık. Spatulamla kenarlarındakini iyice güzelce karıştırdım. Kıvamı tam da bu şekilde olacak. Şimdi yumurta beyazını böyle 3-4 parça halinde hazırlamış olduğum bu karışıma ekleyeceğim. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için videolarımı beğenip ve sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yumurta beyazını söndürmeden tek yönlü yavaş yavaş karıştırarak homojen bir karışımı elde edeceğiz. Tamamen karıştırdım. Hamur tam da bu şekilde olacak. Gerçekten kıvamı harika oldu. Kek kalıbını daha önceden bolca yağladım. Ve şimdi hazırlamış olduğum kek hamurunu kalıbın içerisine döküyorum. Hamuru tamamen döktüm. Tezgaha bu şekilde içindeki havalar çıkması için 4-5 kere vurdum. 170 derece daha önceden ısıttığım fırında 35-40 dakika kadar pişirdim. Harika oldu. Çok güzel de kabardı. Ve kekim soğuduktan sonra servis tabağına çeviriyorum. İşte mükemmel. Üzerine
biraz bal sürerek servis etmeyi tercih ettim ben. Siz istediğiniz şeyle kekinizin üzerini süsleyebilirsiniz. Birazdan final aşamasına geçeceğim. Tamamen balı sürdükten sonra kekimi dilimliyorum. Gerçekten pamuk gibi olduğu daha kesilirken belli. İşte final. Rengi mükemmel. İnanın tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Pamuk gibi yumuşacık olmuş. Mutlaka sizler de deneyin. Lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. Ve birazdan sizin için tadına da bakacağım. Yine güzel bir videonun da sonuna geldik. Gerçekten pamuk gibi olmuş. İnanın çok lezzetli. Denemezseniz çok şey kaybedersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.